Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Ben Ozan Kurtbay. Achtung diyorum, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Astro, veri dataları, Python ve yapay zeka kanalıma. Arkadaşlar, önümüzdeki hafta çok güzel bir hafta yaşayacağız. Bu tabii bunu ne kadar bilinçli kullandığınıza bağlı olarak değişecek. Önümüzdeki haftanın sonunda Satürn gezegeni Koç burcunda retro hareketine başlıyor. Ters hareketine başlıyor. Bu video genel astroloji analizi, burçların analizini istiyorsanız Telegram Premium kanalına üye olabilirsiniz. Şimdi hemen açalım. Evet. Şimdiki önümüzdeki hafta hemen ilerleyelim. Pazar bugün. Pazartesi Pazartesi günü Ay-Jüpiter kavuşumu gitgide yaklaşıyor burada. Gördüğünüz gibi yukarıda sağda. Ay Terazi burcunda olacak. Satürn'de en ufak bir hareketlilik yok. Çünkü haftanın sonunda retro hareketine geçiş yapacak. Salı günü Ay Akrep burcunda, dönüşüm burcunda olacak. Achtung! Güneş 28 derecede Zodyak'ın 4 numaralı güvenlik hayat merkezi evinde Jüpiter'le kavuşum halinde olacak. Yani olay şu, güvenlik evimde hayatımın merkezinde hayatımı daha fazla renklendirip üst bilince taşıyabilmek ve daha kaliteli bir yaşam standardı elde edebilmek için Aslan Burcu, beyin, Jüpiter, yaratıcılık, üst frekans, Aslan Burcu, beyin. Ben hayatımı nasıl üst noktaya taşırım demek bu birleşince. Ve buna kafa yormaktır. Bu kafayı yorarken Plüton Kova burcunda seni buna zaten zorlayacak bu ters açıyla. Sırf buna zorlamayacak, aynı zamanda Akrep burcuna gördüğünüz gibi kare açı yapacak ve dönüşüme zorlayacak. Gitmek zorundasın diyecek. Nasıl gideceğim diyecek. Yaratıcılığını kullan. Aynı zamanda Venüs'ün Başak Burcu'ndaki yenilik olasılıklarını değerlendir. Bu olasılıkları yaratıcılığınla birleştir. Daha önceki kopamadığın şeyleri kopmak için Merkür Yengeç Retrosu'nu kullan ve dümdüz bir şekilde her türlü esneyerek Mars'la beraber ilerle. Şimdi ben sana bunu yapabilmen için zaten toplumu senden uzaklaştırdım. Nasıl uzaklaştırdım? Neptün'ü yaşam alanı olan Koç'ta retroya aldım. Toplum senden uzaklaştı. Sen şu anda gerçekten ne yapmak istediğini biliyorsun. Eğer bu bilinçteyseniz bunu fark etmiş olmanız lazım. Ve haftanın ortasında çarşamba günü bu dönüşüm daha da hızlanacak. Achtung! Zaten akrep sudur. Güneş suyun kardinalinde. O ona destek verecek, hafifletecek. Sen yeter ki yaratıcılığınla olasılıkları değerlendir ve daha üst bilince zorlaya Plüton'la ilerle. Ve bunu yaparken değerlerindeki kare açı, Şiron Boğa, değerlerindeki kare açıyı çok güzel bir şekilde kaldıraç olarak değerlendir. Perşembe günü Ay Akrebin son yolculuğunda, son deminde artık. Ondan sonra Yay burcuna geçiyor. Achtung! Cuma günü Yay burcuna geçiyor. Şu açının güzelliğine bakar mısın arkadaşım? Güneş Aslan burcuna geçiyor. Vah vah vah. Tamamen beyin. Önümüzdeki haftanın sonu Perşembe Güneş Aslan burcunda. Şu Palas'ın getirdiği akışa bak. Palas
duygusal verimliliktir. Duygusal verimliliğini kullan, kendini kolektiften çıkar ve muazzam bir şekilde hayatını bir sonraki aşamasına doğru götürmeye başla. Ki bu esnada Ay'ın Yay burcundaki öğretici açısı kaldıraçla beraber seni çok güzel noktaya götürecek. Haftayı takip ettiysen açıları. Seni nasıl döndürüyor bu açı? Dengeyi sağlıyor kare açıyla. O dengeyi sağladıktan sonra akreple bütün hayat akışını döndürmek için seni zorluyor kaldıraçla beraber. Yürü kardeşim diyor, devam et. Yürü, devam et. Bir nebze geçtin, rahatladın. O kare açıdan çıktın, rahatladın. Ay akrebin son demlerinde o esnada zaten öbür kare açı başlıyor. Hangi kare açı? Güneş yengeçteyken Ay akrebe yapacağı açı farklı. Güneş Aslan burcundayken yapacağı açı farklıdır. Çünkü yengecin akreple anlaşması farklı. Aslanın akreple anlaşması farklı. Aslan akreple çok daha eşit bir frekansa yakındır. Çünkü ikisi de saldırı, savaş. Aslan bunu güneşten alıyor. Akrep bunu Mars'tan alıyor. İkisinde savaşmacı bir karakteri olduğu için bu açı otomatik olarak maviye dönüyor. Nereye gidiyor? Palas'a. Matematiktir bu kardeşim. Bu matematiktir. Bunu bilmek zorundasın. Astrolojiyi bilmek istiyorsan. Ve ondan sonra seni bir sonraki aşamaya eğitmeye götürüyor. İçeriden dışarıya Yay, yeraltı dünyasıyla yani duygusal dünyayla mantık dünyanın arasındaki köprüdür. O köprüyü aştın mı olay biter ve farkındaysan haftanın sonunda Ay, Satürn durağan pozisyona geçiyor. Retro yapacak. Pazartesi değil, Salı günü retro hareketine giriyor. Satürn'ün retro hareketi ne demektir? Neptün kolektif retroyu temsil eder. Neptün retrosu kolektifin etrafındaki baskının senden geri çekilmesini temsil eder. Hatta gösterebiliyorsam göstereyim. Aynen. Achtung to go show. Şimdi bunu net bir şekilde anlatalım abi. Akıllı ol. Akıllı olun. Adam hasta etmeyin. Aynen. Evet. Açıl susam açıl. Açıl susam açıl. Susam açıl da ne tarafa açılırsan açıl abi. Bir şekilde açıl yani yapacak bir şey yok. Ama adil bir şekilde açılır. Temiz. Tertemiz, adil bir şekilde açıl. Sıkıntı çıkmasın. Yes. Sen de git abi. Hadi yürü. Arazi ol. Şındık. Seyirci. Neptün etrafındaki çevreyi temsil eder. Kolektif. Çevre. Çevresel baskıyı temsil eder. Kolektif ortak bilinci temsil eder. Bu retro hareketine girmesi demek. Bu kolektif bunu geçtiğimiz hafta anlatmıştım. O videoyu izleyebilirsiniz. Kolektifi geri çeker. Retro hareketi. Çünkü tersine iniyor. Ters harekete başlıyor. Yani sen kendi düşüncelerinle baş başa kalıyorsun. Sen şu anda sen normalde Neptün retroda değilken kendi düşüncelerinle yaşadığını zannediyorsun. Sadece zannediyorsun ama. Sadece zannediyorsun. Etraftaki herkesin kolektif alanı içerisindesin. Bunu fark etmenin en güzel yolu şudur. Dışarıdaki herkesin birbirine aynı deyimleri kullanması. Aynı deyimleri kullanıyorsunuz. Farkında değilsiniz. Ezbere kullanıyorsunuz. Otomatikleşmiş artık.
Aynı deyimleri, aynı kelimeleri, aynı esprileri, aynı saçları, aynı kıyafetleri, aynı gelecek düşünceleri, hepsi birbirinin benzeri. Çünkü bu bir kolektif. Şimdi bunu senden geri çekti retroyla, Koç burcunda. Ve önümüzdeki haftanın sonunda bir hediyesi daha var. Satürn, bunların hepsi Koç burcunda oluyor. Yaşam alanında, 1 numaralı evde. Zodyağın 1 numaralı evi. Satürn, Koç burcunda. Satürn ne demek? Devlet. Ondan sonra otoriteler ve senin bedenin. Ruhunu içinde barındıran bedenin Satürn'le temsil edilir. Kemik yapın yani. Bu retroya girince sana alan açar. Nasıl alan açar? Kısıtlamayı ortadan kaldırır. Satürn normalde kısıtlayıcıdır. Kısıtlamayı ortadan kaldırır. Kendi istediğin şeyi, ruhundan, içinden gelen kendi istediğin şeyi dışarıya çıkaracak alan yaratır. Çünkü kolektif bir toplumu geri çekti. Orada bir alan açıldı. Satürn'ün normal kısıtlayıcı alanını geri çekti. Önünde bomboş bir alan açıldı. O bomboş alanı burada küçük görünüyor. Normalde bu senin yaşam alanın. O bomboş alanı sen doldurman lazım. Yapacaklarınla, istediklerinle. Önümüzdeki haftanın sonunda buraya gidiyoruz. Ve bütün gezegenler döngüsü zaten bunu işaret ediyor. Al bunu yap diyor. Yapmadığın zaman ne olur? Neptün retrodan çıkar. O alan daralır. Ama burada dolmuş olan bir enerji var. Bunu senin şekillendirmen gerekiyor. Bu boşluğu. Bunu yapmadığın zaman burası buraya baskı yapar. Baskı kurar. Hiçbir şey yapmadın. Satürn retrodan çıktı. Satürn de seni kısıtlamaya başladı. Buradan baskı kurdu. Bu baskı ta buraya kadar gider. Ve sürekli olarak bunu zorlarlar. Sürekli zorlarlar. Bu senin kullanmadığın enerji. Yapılandırmadığın enerji. Aklınla. Yapılandırmadığın enerji. Bu ne yapar? Bir yerden dışarı çıkmak zorundadır. Bam! Nereden çıkacak? Ya ilişkilerinden çıkacak ya da bedeninden, sağlığından çıkacak. Bunu yapmadığın takdirde. Ama bunu matematiksel olarak yapmak zorundasın arkadaşım. Orada yapabilecek hiçbir şey yok. Önümüzdeki haftanın sonundan itibaren ki zaten bir de bunun arasında Aslan Burcu Güneş tutulmasına geliyoruz. O da bir enerji patlaması yaratacak Jüpiter'le beraber. Doğru değil çünkü. Abi yapmazsan sonuçlarına matematiksel olarak çok tertemiz bir şekilde katlanırsın. Sana öyle bir fatura çıkarır ki uyuyamazsın bir daha kolay kolay. Çünkü üst bilince sıçramak zorundasın. Bunun için bütün gezegenler hazırlanıyor şu anda. Önümüzdeki hafta Salı günü, yani bu hafta değil, ondan sonraki hafta Salı günü Satürn retrosu start veriyor. Diyor ki sana ver coşkuyu. Vermezsen sonuçlarının ne olacağını biliyorsun. Tertemiz bir şekilde. O yüzden önümüzdeki hafta buna çok iyi bir şekilde hazırlık yapmanız gerekiyor. Hatta hepimizin yapması gerekiyor. Mayday, mayday. Arkadaşlar tekrar edeyim. Burç analizleri, derin analizi Telegram Premium kanalında isteyen gelip oradan izleyebilir. İlk olarak linke tıklıyorsunuz. Boş alana geliyorsunuz. Orada bilgiler var. O bilgileri kabul ettiğiniz takdirde yazıyorsunuz oraya.
Ben cevap veriyorum. Ondan sonra verdiğim cevabın üstüne o üyeliği kabul edip premium kanalına geçiş yapıp videoları izlemeye başlıyorsunuz. Achtung! Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Arrivederci. Eyvallah.